Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Hesap kapışmasında çok önemli bir haftadayız arkadaşlar ve bu hafta oyuna güçlendiricili menajerler eklendi ve kolektif gücümüzü arttıracak menajerler. Hesap kapışmasında da genelde hep rafadan yumurtada başlardık. Geçen hafta yorumlarda birçok arkadaşımız demişti ki lahmacunla başla. Bu sefer de onu deneyelim. Lahmacunla başlayalım. Bu hafta, önümüzdeki haftalarda değişiklik yapalım. Önce lahmacun hesabı, yani zengin hesabımızdayız. Zengin hesabımız lahmacunun bir kadro gücüne bakalım. Bu bizim en yüksek kolektif gücümüz değildi. Etkinlikteki kadromuz. Oyun planı listesi desek güçlendiricili bazı futbolcuların güçlendiricisi çalışabilir. Ondan dolayı da kolektif gücümüz değişkenlik gösterecektir. Az sonra menajer alacağız arkadaşlar. Lahmacunun kolektif gücü artacak. İlk başta fark artacak. Sonra rafadan yumurtaya geçeceğiz. 0 TL hesabımız. Farkı azaltabilir mi? 3133 diyor ama yedeklerde belki daha yüksek seviyeli isimler varsa değiştirebiliriz. Mesela otomatik seç. İstatistiğe göre dediğimizde 3130. Yine bir şöyle bir yapayım istedim. Kenardakilerden bir değişiklik yapalım. Mbappe kadromuzda bulunuyor. Erling Haaland da var. Kevin De Bruyne de büyük ihtimalle var. Bellingham, mesela Bellingham'ı şöyle çektiğimiz zaman 100'e çıkmakta. Bir başka 100 seviyeli bir isim. Mesela Lewandowski 3133. Musiala'nın Saliba'nın bu kartı 99 ama Xabi Alonso ile belki yükselebilir. Barella 100 ama 3133. Kenarda hiç 99'luk bir isim yok. Sadece kalecimiz 99. Belki o da Xabi Alonso ile seviyesini yükseltebilir ya da Guardiola ile. 2 tane menajeri de alacağız arkadaşlar. Stoperlerimiz Guardiola, Delit 100 seviye. Menajerimiz 88'lik L. Roman. Paket açılımları yapmadan önce İlk olarak menajerleri bir alalım. Menajerlerle bakalım. Kolektif gücümüz kaça kadar çıkacak? Mağaza. Guardiola'yı alalım. Zengin hesap olduğu için tabi buralar serbest. Hepsinden istediğimiz gibi alabiliriz. Sadece Epic paket açılımında bir sınırlandırmamız var. Guardiola'yı aldık. Xabi Alonso'yu alalım. Her ikisini de deneyeceğiz. Her hafta deneme yaparız. Çünkü bazı oyuncular belki Guardiola da seviyesini arttırabilir. Bazıları Xabi Alonso'da. Ama Xabi Alonso hızlanmayı bir arttırdığı için biraz daha önemli. Genelde birçok futbolcuda o işe yaramakta. Burayı böyle tutalım. 88'lik menajerimiz kalsın. Yeni bir oyun plan listesi oluşturalım. Buraya bir Guardiola yapalım. Top çevirme oyuncusu seçili. Menajeri Guardiola ile değiştirelim. Zaten L. Roman var ama bu güçlendiricisiz. Menajeri değiştir. Guardiola'yı seçtiğimizde 2 seviye aldı. Şimdi bir tane daha oyun plan listesi oluşturalım. Xabi Alonso'ya geçelim. Aslında o biraz daha önemli çünkü Xabi Alonso daha fazla etkiliyor. Bir iki seviye daha artabilir lahmacun. Daha paket açılımları yapmadan seviye yükselmeye başladı. Oluştur dedik. Takım oyu tarzımızı öncelikle hızlı kontratak yapalım. Menajeri değiştirelim ve Xabi Alonso'yu seçtiğimizde kadro gücümüze bakacağız. Bir de aynı kalıyormuş. Yok, yükseldi. 3137. Bir otomatik seç desek istatistiğe göre yok, düşürecek. Ama bazı oyuncular mesela artış gösterebilir, bazıları göstermeyebilir. Onları da bulmamız lazım. Mesela kenarda hiç 101'lik futbolcumuz var mı acaba? Saliba'yı mesela 100 yapabiliyor mu? Saliba 100 seviye. Onun dışında Musiala kaç seviye? Musiala düşürmekte. Bu Ödegaard'ımız var ama bizim ilk 11'de de Ödegaard'ımız var. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Acaba dedim, belki güçlendirici menajer arttırır mı? Vinicius Junior'ın bu kartı 100 seviye. Bu güçlendiricisi olmayan kartımızda. Şu an kadro gücümüzü arttıracak herhalde bir futbolcumuz yok. Kaleci Ter Stegen 100 olmuş arkadaşlar. Şu an lahmacunda 99'luk hiçbir futbolcu kalmadı. Bize şöyle savunmacı 101'lik isim olabilir ya da dizilişi değiştiririz. Kesinlikle 101 seviyeli futbolcu gerekiyor. Hücumda da 100'lüklerimiz var. Onları da çıkarmamız lazım. Artık bu 100'lükleri 101, 102 ile değiştirmeliyiz. Kenarda bu isimlerimiz var. Mbappe'nin mesela hangi kartı var bizde? 101. Bu kartı da 101. Mbappe'nin bir kartı 102 oluyor. Şu an herhangi bir değişiklik olmadı. Erling Haaland'ın kartları da aynı. Şimdi önemli olan kısma geçeceğiz. Paket açılımları, çok güzel paketler var. Eğer Epic'e tek atabilirsek kadro gücümüz bayağı bir artacak. Çünkü 104 seviyeli Epic var. Gerrard var mesela. Casemiro var. Çok yüksek seviyeli epikler bulunuyor. Her iki epik paketten de açılım gerçekleştireceğiz. Adaylı sözleşmeler işimize yaramıyor. Yüksek seviyeli isim yok ne yazık ki. Buradan
Özellikle de Steven Gerrard'ı çıkarırsak 104 seviye. Bu Player of the Week'teki futbolcular işimize yaramayacak ne yazık ki. 100 seviyeli en yüksek Nico Williams var. O da güçlendiriciyle birlikte. Bize mesela buradan Casemiro'yu çıkarırsak hangi epik olursa olsun aslında güzel ama özellikle de Casemiro'yu çıkarmamız lazım. En yüksek seviyeli isim. Öncelikle ne yapalım? Bir Player of the Week'i aradan çıkaralım arkadaşlar. 2 tane Player of the Week açılımını gerçekleştirelim. Sonra en heyecanlı kısımlara geçeceğiz. Lahmacun Politano'yu çıkardı. 5 yıldızlı futbolcu. Sağ açık. Rafadan genelde en düşükleri buluyor, çıkarıyor. Bakalım bu hafta şanssızlığını kırabilecek mi? Nico Williams gelir mi? Havertz geldi. Yine de fena değil açılımlar. Çok kötü futbolcular çıkarmadı. En yüksekleri de çıkarmadık ama yine de iyi. Yüksek seviyeli futbolcular. Şimdi geldik en önemli yere. Hangi paketten öncelikle açsak? Manchester United'dan açalım. Daha erken geldi. Süresinin bitmesine az bir zaman kaldı. İçeriye girdiğimiz zaman renkli kart olarak hiçbiri işimize yaramaz. Bize sadece epik gelmesi lazım. 900 basma hakkımız var. Tek atacağız. Zengin hesabımız olduğu için 900. Rafadan da 100. Gelir mi epik? Casemiro. Wan-Bissaka. Casemiro. Eriksen'e tıklamayalım. 900 iptal. Hesap kapışmasının kritik paket açılımlarından bir tanesi. 2 tane epikten açacağız. Farkı açabiliriz. Rafadan'a geçtiğimizde de kapatma ihtimalimiz biraz düşük. Çünkü çok fazla para yok orada. Lahmacun farkı bu hafta bayağı açabilir. Epik gelir mi? Yok, olmadı. İçerisi de beyaz yanıyor ama belli olmaz. Beyaz yanarken de epik gelme durumları oluyor son haftada. Biraz buralar karıştı. Lahmacunun başına gelmişti. Batistutalı galiba paket açılımıydı. Ama ne yazık ki Varane geldi. Keşke Varane'ın renkli kartı olsaydı. Varane'ın renkli kartları gayet güzel oluyor. Hızlı da, tabi eski hızında değil ama yine de hız değerleri güzeldir. Bir tane 5 yıldızlı gelmiş İshak. Diğerleri 4 ve 3 yıldızlı isimler. Lahmacun Epi'ye tek atamadı. Geldik buraya. 104 seviyeli Steven Gerrard, 102 seviyeli Alexander Arnold, 101 seviyeli kaleci Simon. Aslında epik kaleci de güzel olur. Kalecimiz 100 oldu ama epik yapmış oluruz. 900 iptal et. 100 iptal et. 900. Hadi be Konemi. Ya bir an böyle dedim geliyor epik. Üst taraf farklı yanacak gibiydi. İçerisi beyaz. Geçen böyle beyaz yandı benim kendi hesabımda. Ha, yeşile döndü. Bu şekilde. Renkli kart geldi. Ama 2 tane gelmişti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben dedim ya beyazdı, bu yeşile sonradan döndü. Keşke Saliba gelseydi arkadaşlar. 102 seviyeydi o. Royal geldi. Bu işimize yaramayacak. 2 tane, evet 2 tane geldiğinde mi acaba bunu yapıyor? Burn geldi. Aslında ikisi de çok farklı kartlar ama kadro gücümüzü arttırmayacak. Bu kötü oldu. 2 tane renkli çıkardık. Ama epik futbolcu çıkaramadık. Şimdi bir de Rafadan yumurta tek atar mı? Çok zor tek atmak. Keşke Saliba'yı falan çıkarsaydık. İçeride Saliba var. 102 seviyeye kadar çıkıyor. Şu an kadromuz nasıl oldu arkadaşlar? Böyle kaldı. Oyun plan listesi. Guardiola'da 3135. Xabi Alonso'da 3137. Le Roman'da 3133. Kolektif güçlerimiz bu şekilde. Şimdi Rafadan yumurtaya geçeceğiz. Bu hesabımızı bu şekilde bırakacağız. Yedeklerde bu isimlerimiz var. Kadro dışında da bu futbolcular. 101 olan bir isim yok galiba. Hani stoperlerle değişelim ya da yedekteki bir isimle değişelim diyeceğim ama Muhammed Salah'ın güçlendirisi çalışır mı? Kurtarmaz herhalde. Şöyle yine bir bakalım. Düşürmekte. Başka da öyle güçlendirici bir oyuncu gözükmüyor. Delit'in form durumu C ama seviyesi bayağı bir düşükmüş. Bu arada yorumlarda bir arkadaşımız Maradona'yı sormuştu. 101 seviye Xabi Alonso'da. Guardiola'ya bakalım. Guardiola'da Maradona kaç seviye? Guardiola'da da seviyelere baktığımızda Maradona 100 seviye. Xabi Alonso'da 101'e çıkmakta. Yorumlarda bir arkadaşım, şimdi Maradona'yı görünce de aklıma geldi. Umarım bu videoya denk gelir, görür. Maradona Xabi Alonso'da bir seviye artmakta. Rafadan yumurta hesabına giriş yaptık ve beyazımızı da giyindik arkadaşlar. Oyun planı diyelim, maksimum kolektif gücümüze bakalım. Menajeri Rafadan da bu hafta alamazsak haftaya almaya çalışırız. En yakın zamanda menajerimizi alırız arkadaşlar. Oyun plan listesi diyelim. Şimdi
3108'imiz var burada. 88'lik L Roman olması lazım. Evet, o şekilde. Otomatik seç istatistiğe göre dediğimizde düşüyor. O zaman öyle yapmayalım. Kadromuzun gücünü arttırabileceğimiz bir şey var mı diye bakalım. Çünkü bazen ben çıkınca ben bir anda çıkıyorum. Kadroda değişiklikler oluyor. Kaydetmiyor. Kenara baktığımız zaman mesela Saliba'nın bu kartı 99. Bellingham bizde var. Onun dışında şöyle bakıyorum. 100 seviyeli bir isim galiba kenarda yer almıyor arkadaşlar. Yedeklere baktığımızda 99'luklar var. Bize 100 seviyeli, en az 100 seviyeli futbolcu lazım. İlk 11'e de bakıyorum. Kenara da bakıyorum. Kenardaki hiçbir futbolcu 100 seviye olmuyor. Kesinlikle bizim Xabi Alonso'yu almamız lazım. Yedekte bu isimler var. Evet. Yani ne yazık ki şu an burada herhangi bir arttırma yapamıyoruz. 3108 form durumuna da baktığımızda Bellingham C formunda. Hediye kutumuzdakileri alalım arkadaşlar. Epic'ten de şansımızı deneyeceğimiz için birazcık e-futbol parası harcayacağız. 635. 2 tane açacağız oradan. 400 falan kalacak. Haftaya biz menajer alabiliriz. Haftaya büyük ihtimalle menajer alır. Bir tane de Epic'lerden açılım gerçekleştiririz. Görevler dediğimizde çünkü buradan da daha 50 futbol paramızı almadık. Buradan da yaptıkça 50 futbol parası gelecek. Ücretsiz açmakları da veriliyor ama düşük seviyeli isimler. Buradan bir 50 futbol parası alacağız. Etkinliklerimiz falan da var. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle Xabi Alonso'yu alırız arkadaşlar. Epic'ten de yine şansımızı deneriz. Sözleşmeye geldik. 9 tane ücretsiz açma hakkı diyor ama bunlar düşük seviyeli olacak. Kadro gücümüzü arttırmayacak. Etkinliklerde işimize yarar. Ya da en kötü siler antrenör yaparız. İngiltere Ligi'nden ve Manchester United'dan şansımızı deneyeceğiz. Ama ilk olarak Player of the Week'ten açalım. Ya Nico Williams gelsin. Bari bir haftada olsa kadro gücümüz yükselir. Atla demeyelim. Bir bakalım. Uzaktan Nico Williams'ı görebileceğiz mi? Aa, kırmızı. Kırmızı. İspanya Ligi. Sonunda. Hop, evet, Nico Williams. Bir an farklı bir isim gelseydi arkadaşlar çok üzülürdüm. Kırmızıyı gördüm ve sonunda bunu galiba 3. defa yapıyor olabiliriz. Player of the Week'teki ilk sıradaki ismi kolay kolay rafadan yumurta çıkaramazdı. Galiba yanlış hatırlamıyorsam 2 defa yaptık diye hatırlıyorum. 1 değil galiba. Bu 3 olabilir. Umarız kadro gücümüzü arttırır kendisi. Şimdi bir tane daha açma hakkımız var. Artık önemli değil kimin geleceği. Ama Van de Ven gelirse bu hafta 99. Atla diyelim. Yok, olmadı. Ama yine de 5 yıldızlı bir futbolcu geldi. Milan, İtalya Ligi etkinliklerinde işimize yarar. İngiltere ve Manchester United epiklerinden açacağız. Bu sefer İngiltere Ligi'nden önce başlayalım. Lahmacun'da ötekinden başlamıştık. Bunu da buradan başlayalım. Epik gelmezse Saliba da kurtarabilir bizi. 102 seviyeye kadar çıkıyor Saliba. Keşke Gerrard'ı çıkarabilsek. 104 seviye çok iyi olur. Ama 100 futbol parasına sadece bir tane açma hakkımız var. Şu ana kadar rafadan yumurta hiçbir zaman ne renkli kart ne de epik futbolcu çıkaramadı. Bedavaya da çıkaramadı. Lahmacun bedavaya bile Showtime çıkardı, epik çıkardı. 900'de de çıkardıkları vardı. Bugün Player of the Week'te ilk sıradaki futbolcu geldi. Orada şanssızlığımızı bu hafta kırdık. Bir de şuradan bir şey çıkarabilsek. Hadi be rafadan. Çıkar bu hafta. Yok. Beyaz yandı. Yine bir bakalım. Yeşile falan dönse keşke. Hiç yeşile de dönmedi. Bembeyaz Arsenal'a gittik. 3 yıldızlı futbolcu geldi. Ne yazık ki bu paketten 100 futbol parasına bir şey gelmedi. Şimdi Manchester United paketindeyiz. Kritik bir an. İçeri girdiğimiz zaman renkliler işimize yaramayacak. Kesinlikle epik futbolcu çıkarmamız lazım. Ortadaki epiğimize tıkladık. Soldakine tıklayalım. En aşağıdakine tıklayalım. Hiç Eriksen'e de tıklamıyoruz. Bu sefer ona da tıklayalım. Hatta bu sefer onda biraz daha fazla duralım. Geri. Kritik bir açalım. 900'e basalım, paramız yok. Zorlayalım, 900 böyle hep basalım. Sonra 100'e bastık gitti. Yine olmadı. Rafadan yumurta bu sefer de çıkaramadı. Bir sürpriz olur mu diye de bakıyorum. Sonradan döner renkler. Yok, olmadı. Bir keresinde de geçen haftalarda da anlatmıştım arkadaşlar. Bir arkadaşımıza da epik geliyormuş gibi üstü falan renkli yanmış. O da çok mutlu. Atla falan demiyor. Hangi epik gelecek diye bakıyorum dedi. Bir baktım normal kart geldi dedi. Böyle karışıklıklar olabiliyor. Yani rafadan yumurta çıkaramıyor. Bir gün başına da bir de öyle bir şey gelirse diye korkuyorum. Tam böyle sevineceğiz. 40 yılın başında epik çıkarıyoruz diye.
Sonra pat normal kart. Yapar mı? Yapar. Rafadan Yumurta'da öyle bir şanssızlık var. Ve alınma sırası diyelim. En son kadromuza kattığımız isim kadro gücümüzü nasıl etkileyecek? Şimdi 99'luk Kimmy'yi çıkaramayız. Van Dijk'ı çıkaralım. Bir seviye mi? O da bu haftalık arkadaşlar. Player of the Week az formunda olduğu için öyle. Haftaya pat formu düşerse bizim futbolcumuzun seviyesi düşecek. Kolektif gücümüz azalacak. Bu haftalık da olsa bir seviye arttırdık. Menajerimizi değiştirdiğimizde de birkaç seviye artacak. Bu bizim 0 TL hesabımız. Hiç para harcamadık. E-futbol parası biriktirdik. Paketler aldık. Messi paket, Arsenal paketi. Onun dışında ücretsiz hediyeler olsun, paket açılımlarıyla olsun. Kadro gücümüzü buraya kadar getirebildik. Menajer aldığımızda hatta bu 99'luklarımızın hepsi bir 100 seviye olsa o zaman Rafadan'da da 99'luk oyuncu kalmaz. Kalecimiz falan mesela aynı kaleci. Haftaya Rafadan Yumurta için güzel bir hafta olacak arkadaşlar. Umarız bir gün Epic'te çıkarız bedavaya 100 futbol parasına. İnşallah iki hesabımıza çok güçlenerek yoluna devam eder. Sizler de inşallah paket açılımlarında en çok istediğinizi en az futbol parasına hatta ücretsize çıkarırsınız arkadaşlar. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.